Selamünaleyküm tespih sever dostlar. Bugün bir ihtiyaç olan ya da söylemeyi zaruret duyduğum iki konuyu ele almak istedim. Bunlardan birincisi usta işçilik, ikincisi malzeme. Şimdi piyasada birçok tespih yapan var, satan var. Bunun ham maddesini imalat yapan var. Herkes kendi ham maddesinin gerçek olduğunu anlatıyor. Bu da işin ayrı bir boyutu tabi. Şimdi çarşıda, pazarda, tezgahlarda, İşte dükkanlarda, gümüşçülerde bir yığın tespih var ve bunların çoğu usta işçilikli tespihler. Şimdi usta işçilik tespih deyince insan aklına ne geliyor? Ustanın yaptığı tespih gelir tabi gayet normal olarak. Fakat bakıyorsun tespihler 300, 400, 500 lira, 750 lira usta işi tespihler. İşte ben 7-8 tane tespih yaptırmış bir kişi olarak yani usta işi tespihleri yaptırdım. 2000 lira verdiğim oldu, 3000 lira verdiğim oldu. Yani şu anki piyasada zaten 3000'den aşağı tespihe ağız açan bir usta yok bildiğim kadarıyla. Şimdi çarşıda bakıyorsun tespihlerin fiyatlarına 2500 liralık bir usta işçilik tespih tezgahta 250 lira. Şimdi imzaya bakıyorsun. İmza tabi taklit edilebilir ama işte bilmem kimin ustanın imzası, yok şunun imzası, yok bunun imzası. Şimdi burada ben isim vermek istemiyorum. Şimdi biz ustaya yaptırıyorken veriyoruz tespihe 2000-3000 lira işçilik. Orada usta işçilik tespih 750 lira, 500 lira, 400 lira. Ya şimdi bu işte bir terslik yok mu arkadaşlar? Yani bu nasıl bir usta işçilik oluyor? Şimdi ustalara bakıyorsun, yanlış anlamayın. Ben ustalara saygım sonsuz. Ben kendim de ustalara tespih yaptırıyorum ve usta işi tespihler çekiyorum. Ben de düz bir tespih kolay kolay ben şeyimde, koleksiyonda yok. Şimdi bakıyorsunuz ustaların yaptığı tespihleri 250 liradan tutun 750 liraya kadar. Hatta biraz daha şöyle cafcaflı görünümlü tespih ise 1000-1250 liraya kadar usta işçilik diye satılıyor. Renk alma garantili. O da işin ayrı bir boyutu tabi. Nasıl renk alma garantili? Arkadaşlar da şimdi tespih nasıl renk alma garantili olur? Orijinal bir malzeme ise tabii ki renk alma garantili olur. Şimdi renk alma garantili olan bir tespihin de muhtemelen ya çok kaliteli bir sıkma kerbel olması lazım. Ya eski Osmanlı tarzı bir tespih olması lazım. Ya işte Katalon tarzı tespih olması lazım. Ya da birebir yeni döküm veya eski döküm birebir bakalit olması lazım. Şimdi bu tip tespihlerin fiyatlarını hesapladığınız zaman zaten malzemenin kendisi 4-5 bin lira. 3-4 bin lira ustaya veriyorsunuz. Yetişse 9-10 bin lira bir tespih. Şimdi ham maddeyi de zaten bulmak ayrı bir mesele. Yani eski bir ham maddeyi, objeyi bulmak şu anda imkansızlığın ötesinde bir şey. O yüzden bunu ben pek öyle şey olduğunu da zannetmiyorum. Bulunacağını da zannetmiyorum. Şimdiki objelerin çoğu yeni yapım, yeni döküm. Objeye çeviriyorlar. Sonra da objeden tespitleyip epoksi tespihleri bir de içine usta işçilik sokuyorlar. Çok güzel fiyatlara satıyorlar. Ama malzeme aynı malzeme değil. Benim ustalara saygım sonsuz. Gerçekten çok güzel tespih yapan ustalarımız var. Buradan isim vermek istemiyorum ama gerçekten yani takdire şayan ustalar var. Yaptıkları birinci sınıf tespihler, birinci sınıf işçilik. Yani bunda bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü gerçekten o aldığı paraları hak ediyorlar. Belki de fazlasını bile hak ediyorlar diyebilirim yani. Şimdi ağaç işi tespihlere gelelim. Ağaç işi tespihler ben burada Ankara'dayım. Hacı Bayram'da veya işte sağda solda bir yan tespihçi dükkanları var. Bakıyorsun ağaç tespihlere, usta işçilik tespih 500 lira. Şimdi usta tespih yaparken ham maddeyi pek ayırt etmiyor. Ona da 3000 lira diyor. Ona da 4000 lira diyor. Yani fiyatlarında hiç aşağı inmiyor. Biz bile anlaşmalı birkaç tane ustamız var. Onlara da devamlı tespih yaptırıyoruz. Yaptırsanlar da öne ayak oluyoruz falan. Şimdi onlar da yani 3'te 1 iniyorlar fiyatları. Daha fazla inmiyorlar yani. 4000 liradan 2250 lira, 2500 liraya kadar iniyorlar. Daha inmiyorlar yani bir tespihe. Ki inmemeleri de gayet normal. Niye normal? Çünkü bu adamların bu parayı hak ettiğine inanıyorum ben yani. Çünkü ustalık ayrı bir şey. Usta işi tespih ayrı bir şey. Bir de yani kalitede zirve yapmış ustaların yani onlara diyecek hiçbir kelime bulamıyorum. Gerçekten 10 numara tespih yapıyorum. Şimdi bu işte bir terslik yok mu arkadaşlar? Usta işi tespih nasıl 750 olur? Şimdi tezgahlara bakıyorsunuz veya işte gümüşçü dükkanlarında tespihlere bakıyorsunuz. Bunu anlamak için çok böyle kaliteli koleksiyonlar ya da çok iyi bir tespih ustası olması gerekiyor.
Tespihe bakıyorsunuz. Tespih birebir makine işçiliği belli zaten. Sadece imamesini usta elinde yapmış ya da işte o atölyesinde yetiştirdiği kişiler yapmış. Onun üzerine küçücük bir boncuk takıyorlar. Tel. Üstünde işte ustanın ismi yazıyor. Oluyor sana usta işçilik. Ya şimdi bunu yapan usta bunu koyup da fiyatını aşağı düşürdüğünde yani o fiyatın değerinde mi satıyor yoksa yani nasıl diyeyim size yani o 3.000 liralık değerinde olan tespih 750'ye mi düşüyor?